Kameranın arkasında hafif bir su sesi var. Çünkü burada hayatın ritmini asfalt değil, su yolları belirliyor. Bakın böyle bir kanal oradan. Tamamen alivyonlarla dolu. Gördüğünüz kanalların bir kısmı doğal, bir kısmı ise insan eliyle açılmış. Bu dar su yolları ulaşımın, ticaretin ve gündelik hayatın ana hattı. Böyle yemek yemek için göl kenarında harika bir noktaya geldik. Şu güzelliğe bakar mısınız? Of! Güneydoğu Asya'nın kalbinde Tibet platosundan doğup 6 ülkeden geçerek gelen Mekong Deltası diyorum, Mekong Nehri. Uyanamadım, kahve de içemedim. Umarım düzgün konuşabilirim sizlerle. Bazen takılabilirim, kusuruma bakmayın. Ne diyorduk? Evet, 6 ülkeden geçiyor bu nehir. Sonrasında da Güney Çin Denizi'ne akıyor. Güney Vietnam'da Mekong Deltası'ndayız, Camao'da. Suyun karaya değil, karanın suya ait olduğunu hissediyorsunuz burada. Mekong Nehri'nin binlerce kilometrelik yolculuğunu tamamlayıp denize kavuştuğu yer. Nehir, Tibet platosundan doğup Çin, Myanmar, Laos, Tayland ve Kamboçya'dan geçerek Vietnam'a ulaşıyor. Gezmek muhteşem bir şey. Çok zevkli ya, çok güzel. İnsan yaşam enerjisiyle doluyor, resmen yaşam enerjisiyle doluyor. Şu rengin güzelliğine bakar mısınız ya? Sabah sabah harika geldi bu. Başlamış. Bizi avlamaya çalışıyorlar. Çok tatlılar ya. Mekong'un farklı noktalarında kurulan bu pazarlar özellikle 18. ve 19. yüzyıllarda karayollarının sınırlı olduğu dönemlerde gelişiyor. Bugün hala Chai Rang Floating Market gibi büyük pazarlar aktif.
Bu pazarlar sadece ticaret alanı değil, aynı zamanda sosyal etkileşim noktaları. Aileler nesiller boyu aynı işi sürdürüyor. Thank you. Sabahın çok erken saatlerinde başlayan bu hareketlilik gün doğumuyla birlikte zirveye ulaşıyor. Arkadaşlar, yüzlerce yıllık bir gelenek, bir pazar ekonomisi ve ona dahil olmak. Müthiş duygular ya. Müthiş duygular. Bu kanallarla ilgili bölgede anlatılan küçük bir hikaye de var. Eskiden yaşlı balıkçılar suyun her kolunun bir ruh taşıdığına inanırmış. Yolunu kaybedenlere doğru yönü gösteren, acele edenleri ise yavaşlatan ruhlar. Derler ki eğer bir kanalda gereğinden hızlı gidersen su seni mutlaka bir yerde durdurur. Belki bir ağ takılır, belki motor durur. Ama sonunda suyun ritmine ayak uydurmayı öğrenirsin. Bu anlatı birebir tarihsel bir hikaye olmasa da Mekong kültüründe suya atfedilen anlamı çok güzel özetliyor. Güneydoğu Asya'da yaygın olan animist inançlar ve Budist etkiler doğa unsurlarına bir tür ruh atfetme fikrini destekliyor. Bu da insanın doğayla kurduğu ilişkiyi daha dengeli ve saygılı bir noktaya taşıyor. Bitmiyor. Bitmiyor yani. İçiyorum. Bitmiyor. Arkadaşlar çıktık karaya. Şimdi marketlerden bir tanesindeyiz. Buraya yüzen marketler diyorlar. Aslında normal market ürünleri var. Yani eminim 50-60 yıl önce bundan çok daha orijinaldi. Arkadaşlar ilginçliğine bakın meyvenin. Gerçekten meyve bu. Evet, böyle pazarı dolaşabiliyoruz. Yaklaşık 4350 kilometrelik bu akış beraberinde taşıdığı aliryonlarla dünyanın en verimli deltalarından birini oluşturuyor. Evlerin önü çoğu zaman bir kapı değil, küçük bir iskele. Sabahları işe gidenler, çocuklarını okula götürenler, pazara çıkanlar, teknelerde çalışanlar hepsi suyun üstünde. Mekong deltasında suyla kurulan bu ilişki sadece pratik değil, aynı zamanda kültürel ve tarihsel. Bölgedeki yerleşimlerin büyük kısmı özellikle 17. yüzyıldan itibaren güney yönlü göçlerle şekilleniyor. Vietnamlı yerleşimciler, Kemer toplulukları ve Çinli tüccarlar bu deltada suya uyum sağlayarak birlikte yaşam kuruyorlar. Antropolojik çalışmalarda Mekong insanının karaya bağlı değil, suya adapte olmuş bir yaşam modeli geliştirdiği sıkça vurgulanıyor. Yani burada çevre sadece bir arka plan değil, doğrudan yaşamın kurucu unsuru. Bu ilişkinin en görünür olduğu yerlerden biri ise yüzen pazarlar. Evet, bundan bir tane tatmak lazım. Şimdi beraber bir tadacağız. Susam koyuyorlar içine arkadaşlar. Onu fark ettim. Ama diğeri nedir bilmiyorum. Can you ask him what is that? Bir çeşit buğdaymış arkadaşlar içindeki ve Hindistan cevizini gördüm. Bakın şu. Bu da pirinçten. Eskiliğine bakar mısınız? Susam değil, coconut sugar. Coconut candy. Coconut candy. No sugar. No sugar. Okay. Hindistan cevizinin doğal kendi şekerinden yapılıyormuş ve o kahverengi olmasının nedeni de ısı, sıcaklık. Yani susam değil benim zannettiğim gibi. Ama sıcaktan ölmüş durumdayım. Ya size sıcağı anlatamam. Zaten çok iç içe. Hani iç içe olmasının ötesinde, insanların ötesinde hava da inanılmaz derecede sıcak.
Böyle değil. Evet, şu aldığımız şeyi bir deneyelim, yiyelim, nasıl bir şeymiş. O yeşil gördüğünüz sarılan şey var ya, çok merak ettim. Bilmiyorum, siz de merak ettiniz mi hazırlarlarken? Ablanın biri geldi, bakın çok tatlılar ya. Çok şekerler. Abla biz daha yeni alışveriş yaptık ya. Ah, şimdi bir tane bundan bir yiyelim arkadaşlar. Hiç şeker yok. Fena değil. Yani yenir, kötü bir tadı yok. İçindeki Hindistan cevizini hissedebiliyorsunuz. Really? Okay. Please take. Please take one. Take for her. Please take. Please take. Please take. You want? You're welcome. Coconut candy. Coconut candy. No, no sugar. No sugar. Wonderful. Arkadaşlar, Hindistan cevizi şekeri. Söylemeye gerek var mı? Hindistan cevizi dediğimde tabii ki mükemmel. Marketten aldığımız ürünleri tattık. Hindistan şekerini yiyorum. O kadar güzel ki anlatamam size. Bu tip yerlerden ayrılırken içime hep bir hüzün doluyor. Çünkü ilk ve son kere geldiğinizi biliyorsunuz. Ve keşfin sonu yok arkadaşlar. Yani keşfin sonu gerçekten de yok. Keşfettikçe yepyeni kanallara açılıyorsunuz. Hayat hiçbir zaman sonlanmıyor. Yaşam da kısa. Ama belki de güzelliği budur ya. Belki de güzelliği budur. Yine bir diğer kapısı. Birazdan içeri gireceğiz arkadaşlar. Ejderhamız burada.